Ah, günaydın. Saat şu an ortalama olarak 9 civarı falan. Farkındaysanız kat kat giyindim. Çünkü hava dün bayağı düştü. Eksiler, -9'u belki onu görmüştür. Artık uyku tulumum iş yapmadı. Bütün ısıtıcı petlerimi kullanmak zorunda kaldım. Çünkü çadırın içi nem oldu. Uyku tulumum ıslandı. Ondan sonra kar yağışı şiddetlendi. Hatta sonradan gördüğüm kadarıyla valilik mesaj attı. Çok şiddetli kar yağışı var diye. Ya dün gece inanılmaz derecede böyle kötü geçti benim için. Çünkü kar yağdıkça çadırın üstüne düşüyor. Çadırın üstüne düştükçe ben irkilip uyanıyorum. Sürekli böyle bir döngü halindeydim. O yüzden bayağı bir uykusuz kaldım. Bugün uyuyamadım. Sürekli olarak uyandım. Ondan sonra kar maskem dondu. Onu çözmeye çalıştım. Eldivenlerim şu an altımda ısıtmaya çalışıyorum. Eldivenlerim de donmuş. Ondan sonra botlarım zaten dondu. Dün akşamdan ıslaktı. Şu an nasıl giyeceğim hiçbir fikrim yok. Montum dondu. O da gitti yani. Biraz daha pinekleyeceğim. Çünkü hava biraz daha ısınsın diye bekliyorum. Belki çözülür diye. Sonra gideceğim, bir kahvaltı yaparım belki. Sonra da yola çıkarız. Oh. Oy, bayağı kar yağmış. Bak şu en az kaç santim atmış üstüne. Ay yedik. Botların da dondu, bakalım ne yapacağız. Şu an dışarı çıktım. Çadırı zaten komple kar kaplamış. Şu kısımlar bir düşürdü. Bir 20 santim daha yükselmiş. Ateş tabii tamamıyla ıslanmış ve sönmüş. Şurada çok az bir şeyim var. Odunum var. Birkaç tane daha böyle şey bulabilirsem, kuru odun, bir ateş yakmayı deneyeceğim. Bakalım. Umarım becerebiliriz. Şu an ekipmanımı dışarıda bıraktığım için tamam, sağlam. Yemek kaplarımız da burada. Yakıtımız da burada. Bu da tamam. Bir de baltamızı bulursak tamam.
Şu anlık ateş yandı ama bu ateşi daim tutmamız gerekiyor. O yüzden kuru ve bütün parçaları kullanmalıyız. Yoksa zaten çok sürmez. Söner. Çok soğuk. Madem bunu. Tamam. Yumurta kırmayı da düşünüyordum da şu anki şartlarda bırak yumurta kırmayı. Normal duracak vakit bile yok. Bütün dumanın da bana gelmesi ayrı bir dert. Bunu 4'e bölerim. İyice pişer. Ekmekler de zaten yavaştan çatırdamaya başladı. O çöktü. Neyse, sucuklarım pişti. Ekmek de işte biraz çiğ ama yapacak bir şey yok. Hemen bir çay demleyip kahvaltımı edeceğim. Geri kalan suyu da yanıma içecek olarak alacağım. Termosuma dolduracağım. Çünkü çok fazla suyum kalmadı. Hatta bu son sular. İyi. Fazladan çay içebileceğim. Şimdi biraz peynirim, biraz domates. Birazcık da ekmeğimiz var. Şimdi sağlam olanlardan başlayalım. Her zamanki tabağım biraz karlı ama yapacak bir şey yok. Şöyle birazcık da ekmek. Valla tereyağı sürüp de hiç uğraşamayacağım. Güzel. Kömürleşmiş ya. Şu an hiç hesap edemem. Zaten ekmeklerin çoğu olmadı. Çünkü ateş etmedi. Kamera kaydını kapattıktan sonra 50 defa yağmur yağdı. Kar yağdı. Son lokmamı da yiyorum. Sonra bir daha çadır toplayıp gideceğim. Elhamdülillah. Tamam, şimdi hızlıca bir ortada toplayıp yola koyacağım. Kampın da sonuna geldik. Yavaştan yola çıkmamız gerekiyor çünkü saat şu an 1 civarı olmak üzere. Şu an kar yüksekliği ortalama olarak 40-50 santim civarı. O yüzden
Bu bizi bayağı yavaşlatacak. Yavaştan başlayalım. Aşırı kar yağışı bastırdı. Daha yaklaşık 1 saatlik yolum var. Ya pilim bitti yani artık. Yoruldum. Neyse bu videoyu kısa tutacağım mecbur. Çünkü gördüğün gibi bayağı büyük yağıyor. Önüm falan buralar donmuş durumda. Oh, şu an için daha neredeyse bitirdim. Bir yarım saatlik yolum kaldı. Ondan sonra otobüs durağına varacağım. Şarjım bitmek üzere. Suyum zaten bitti. Onun dışında şu an için aşırı şiddetli yağdığı için bunu giymek zorunda kaldım. Çünkü ıslanırsam bir daha kendimi kurtamam. Evet, yolculuğumuzun sonuna geldik. Şu an dağdan aşağı indim. Yaklaşık olarak bir 2 saat, 2,5 saat sürdü. Tahmin ettiğimden daha hızlı geldim. Sadece fırtına falan ara sıra çok fazla beni yavaşlattı. Ama onun dışında bir sıkıntı yok. Neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.